Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere çikolatalı cookies tarifim var ama çok farklı yapacağız. Önemli bir püf noktası var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimizin en önemli detayı, şimdi sevgili arkadaşlarım, tereyağı küçük bir tencereye alın. 125 gram tereyağını tencerede bu şekilde kaynatın. Rengi böyle dönsün, yani hafif karamelimsi bir hal alsın. Şimdi onu yoğurma kasemize alalım. Bu çok önemli. Bildiğiniz cookie'lerden farklı. Şu anda çok trend ve lezzetini anlatamam size. Çok büyük etki yapıyor. Şimdi ocakta iyice kızarttığımız tereyağını aldık. İçerisine yarım su bardağından biraz fazla, yani 100 gram esmer şekerimizi ekleyelim. 2 yemek kaşığı normal şeker ve bir pakette vanilya şekerimizi ekleyip güzelce karıştıralım. Şimdi yağımız kızgın olduğu için şekerler içerisinde çok hafif erimeye başladı. Arada bir gelip gidip karıştırın. Yani yağ tamamen soğumuş olsun sevgili arkadaşlarım. Lütfen burada dikkat edin. Yani aceleye getirmeyin. Yağınız tamamen soğuduktan sonra bir tane yumurta. Çok önemli, tekrar belirtiyorum. Yağınız soğusun, yoksa içine böyle çikolatalar eriyebilir. Bir fiske tuz. Ve bir diğer püf noktamız, tarifimizde kabartma tuzu değil, karbonat kullanacağız. Gördüğünüz kadar, yani şöyle ne kadar diyeyim, bir tatlı kaşığının ucu kadar, bir çay kaşığı kadar diyebilirim. Karbonatı ekledik. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım. Bu arada da böyle elinizde de hani böyle kaseden kontrol edin ki iyice soğumuş olduğundan emin olun yumurtayı eklemeden önce. İyice karıştırdıktan sonra 2 su bardağı unumuzu ekleyelim. Spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Burada spatula kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü elimiz sıcak bir nesne diyeyim. Ama spatula soğuk. Bu yüzden siz yoğurma esnasındayken elinizin sıcağıyla tamamen yağ böyle vıcık vıcık kusmasın. Sadece spatulayla karıştırın, unu tamamen yedirin. Ben size tarifi verirken hani aklınızda neden bu böyle dememeniz için mutfağın kimyasındaki özellikleri de anlatıyorum. Bakın, sadece spatulayla unu tamamen yedirdim. Şimdi 1 su bardağı kadar damla çikolata kullanıyorum. Burada belirtmek isterim. Kaliteli bir çikolata alın. Güzel bir çikolata olsun veya sevdiğiniz bir çikolatayı ince ince kıyarak ekleyin. 1 su bardağı çikolatamızı ekledik. Güzelce şimdi parmaklarımızın ucuyla, yani çikolataları içinde eritmeyelim. Şöyle kabaca bir toparlayın. Şöyle 1-1,5 dakikada zaten hamur istediğiniz kıvama geliyor. Çikolatanın 1 su bardağı çikolatanın gramı da 170 gram. Ben bunların hepsini hem bardak ölçüsü hem gram ölçüsü olarak açıklama bölümüne de yazacağım. Şimdi çok yıpratmadan, yani çok fazla uğraşmadan 1 dakika gibi kısa bir sürede hamura çikolatayı şöyle bir yedirdik. Kıyısını köşesini toparlayıp şimdi cookie hamurumuzu buzdolabında 20 dakika dinlenmeye alalım. 20 dakikanın sonunda bunu neden yaptık anlatayım sevgili arkadaşlarım. Şimdi yoğurduk ya, içindeki damla çikolatalar siz şekil verirken eriyip içinde kalmayabilir. Dolaba aldık, o kendini bir tuttu. Şimdi şekil verebiliriz. Ben şekil vermek için yine bir dondurma aparatı kullanıyorum. Varsa kullanın, yoksa elinizde koparıp beze yaparak da tepsiye dizebilirsiniz, hiç sorun yok. Hani dondurma aparatı kullanırsanız hepsi aynı gramajda ve aynı büyüklükte oluyor. Çok pratik oluyor. Zaten her zaman belirtiyorum. Mutlaka evinizde kelepçeli kalıp dondurma aparatı ve bir hamur kartı bulunsun. Mutfakta çalışmanız çok daha kolay olur. Bütün cookie'leri aynı şekilde yaptım. Hatta burada belirtmek isterim. Siz tam böyle Amerikan cookies yapmak istiyorsanız daha büyük, 2 tane, yani dondurma aparatıyla 2 tane elinize alın. Onu beze yapıp koyun. O zaman böyle oluyor ya, jumbo pastanelerde satılan gibi. Onun gibi de yapabilirsiniz. Ama ben birer tane orta boyda cookies hazırladım. Ve bütün hamurlarımızı yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye aldım. Vermiş olduğum tariften tam 1 tepsi cookies çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlarım, fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar, yani fansız ayarda 170 derecede 15, maksimum 20 dakika pişmeye gönderdik. Ve ben tam
16 dakika diyebilirim. 16-17 dakika sonra fırından çıkardım. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu kadar güzel bir tarif olamaz. Önce Allah'a, sonra tarifime güveniyorum. Gerçekten mükemmel oldu. Bakar mısınız? Şimdi fırından çıktı, kaynar. İsterseniz bu şekilde bırakın. Ama ben ne yapıyorum? Bir su bardağı ile henüz kaynarken üzerine çok sert değil, yumuşak bir dokunuşla dümdüz yapıyorum. Bu da tam böyle gerçekten fabrikadan çıkmış gibi mükemmel bir görüntü sağlıyor. Bunu tamamen size bırakıyorum ama böyle basarsanız çok daha güzel oluyor. Çünkü o içini de biraz basıyoruz ya. Dışı kıtır, içi yumuşacık oluyor. Ve bütün cookie'leri şöyle yakından da size göstereyim. Çok hafiften basarak düzelttim. Ve çikolatalı cookie'lerimiz gördüğünüz gibi hazır. Ben onları terlememesi için hemen bir tele transfer ediyorum. Yani sıcakken biraz dikkat edin, kopmasın. Ama soğuduktan sonra çok stabil bir şekilde kalıyor. Çok güzel görünüyorlar. Ve cookieslerimiz sunum için hazır. Sevgili arkadaşlarım, şöyle size detaylı gösterip doku testinde de, yani ben bu mutfağı o kadar seviyorum ki anlatamam. İnanın ki bir tarifi abartmıyorum. Kalbimden geçeni söylüyorum. Bu kadar güzel olamaz. Yapın. Hatta benim birçok tarifimi birçok izleyicim yapıp siparişle satıyor. Kafesinde satıyor. Ben çok mutlu oluyorum. Doku testine geçtim bile. Birkaç püf noktasıyla bugün sizlere çok farklı bir çikolatalı cookie tarifi hazırladım. Çocuklarınıza yapın, hatta ben bayılırım kahvenin yanında. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? İç dokusuna dikkatinizi çekerim. Bakın, içi ne kadar nemli ve yumuşak ama dışı da kıtır kıtır. Bunun en büyük özelliği, fırında çok az pişiriyoruz ve güzel bir malzeme listesi. Tekrar göstermek isterim. O içindeki o yumuşak, jelimsi kıvamı anlatamam. Çok güzel oldu. Sevgili arkadaşlarım, benim konuşmak istediğim bir konu daha var. Biliyorsunuz 10 yılı aşkındır YouTube'da sizlerleyim ve bir defa bile beğeni yapın, abone olun kelimesini kullanmadım. Ama şu yapay zeka çıktı, mertlik bozuldu gibi. YouTube artık bütün konuşmalarımızı, her şeyimizi yapay zeka, daha doğrusu YouTube demeyelim, süzgeçten geçiriyor ve bizlere bu kelimeleri kullanırsanız biz de sizin videonuzu öne çıkarırız diyor. Nasıl? Yani diyor ki sen benim satışımı yap, ben de seninkini yapayım. Karşılıklı bir alışveriş gibi. O yüzden böyle arada bir dersem isterseniz yapın, istemezseniz yapmayın, ama artık videolarımın YouTube'un söylediği gibi izlenimlerinin sağlıklı olması için söylemek zorundayım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.